Yüksek Frekanslı Aktif Aurolal Araştırma Programı veya HARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışını incelemeyi amaçlayan bilimsel bir girişimdir. İyonosfer, dünya yüzeyinin yaklaşık 50 ila 400 mil yukarısında uzayın tam kenarında uzanıyor. Nötr üst atmosferle birlikte iyonosfer, yaşadığımız ve nefes aldığımız dünyanın alt atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınırı oluşturuyor. Araştırma tesisinin işletmesi 11 Ağustos 2015'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden Alaska Fairbanks Üniversitesi'ne devredildi. HARP, iyonosferin incelenmesi için dünyanın en yetenekli yüksek güçlü, yüksek frekanslı vericisidir. ABD Hava Kuvvetleri, Kongreye Alaska merkezli, üst atmosferin enerjik ve aktif bir bölgesini inceleyen tartışmalı bir araştırma tesisi olan HARP'ı kapatma niyetinde olduğunu bildirdi. Komplo teorisyenleri, HARP'ın uzun süredir programın hava durumunu kontrol etmek veya daha kötüsünü kontrol etmek için tasarlandığına dair vahşi spekülasyonların merkezi olmaya devam ediyor. 2010 yılında Venezuela lideri Hugo Chavez, Haiti depremini HARP veya benzeri bir programın tetiklediğini iddia etti. ABD ordusu iyonosferle ilgileniyor. Çünkü atmosferin bu kısmı radyo sinyallerinin iletilmesinde rol oynuyor. HARP, atmosferin bu erişilemeyen bölümünü doğru bir şekilde ölçmenin birkaç yolundan biri olan yanıtları incelemek için iyonosfere radyo ışınları gönderir. Programın amacı sürekli olarak güneşten gelen etkilere yanıt veren iyonosferin fiziğini anlamaktır. Güneş patlamaları, güneş parçacıklarını dünyaya doğru hızla göndererek ara sıra iletişimleri ve elektrik şebekesini bozabilir. Bilim adamları iyonosferde neler olduğunu daha iyi anlayabilirlerse bu sorunlardan bazılarını hafifletebilirler. Ancak Hava Kuvvetleri Bilim, Teknoloji ve Mühendislikten sorumlu Sekreter Yardımcısı David Walker'a göre Hava Kuvvetleri artık HARP'ı sürdürmekle ilgilenmiyor. Bir senato duruşmasında Walker, Hava Kuvvetleri'nin bölgeyi korumakla ilgilenmediğini ve iyonosferik araştırmalarda başka bir yöne doğru ilerlediğini söyledi. Hava Kuvvetleri, HARP'ın benzersiz değerini ne istiyor ne de takdir ediyor. Ancak çeşitli federal kurumlardan, laboratuvarlardan ve üniversitelerden Kanada, İngiltere, Tayvan, Güney Kore, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden kullanıcılar benzersiz kaynaklarını kullanmaya hevesli. Komplo teorisyenleri HARP'ın amacının göründüğünden çok daha uğursuz olduğunu düşünüyor. Program, küresel ısınmadan doğal afetlere ve gökyüzündeki gizemli uğultu seslerine kadar her şeyden sorumlu tutuldu. Bir doğal fenomeni adlandırın ve birisi muhtemelen bunun arkasında HARP'ın olduğundan şüphelenir. Komplo teorisyenleri HARP'ın Japonya'daki 2011 depremi ve tsunamisinden sorumlu olduğunu öne sürüyor. Moore, Oklahoma, 2013 kasırgası, 2006'da Filipinler'de bir toprak kayması ve daha birçok doğal afet. Diğer komplo teorileri HARP'ın insanların zihinlerini kontrol ettiğini ve gerçekliğin dokusunu değiştirebileceğini savunuyor. Bir ABD araştırma istasyonu hakkındaki komplo teorileri hava felaketlerine neden olduğu ve koronavirüsü yaydığına dair çürütülmüş iddiaların ardından sosyal medya kullanıcılarının Türkiye-Suriye depremlerinden sorumlu tutmasıyla yeniden canlandı. Bilim adamları yıllardır 180 radyo antenine sahip Alaska tesisiyle yüksek frekanslı aktif aurolal araştırma programının atmosferi silahlandırmak ve halkı boyun eğdirmek için ABD hükümeti destekli bir program olduğu iddialarını yıllardır çürütüyorlar. 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran ve on binlerce insanı öldüren depremler dizisi, teorinin sosyal medyada çeşitli dillerde yeni bir versiyonun doğmasına neden oldu. Uzmanlar tarafından bilim kurgu olarak reddedildi. Bazı kullanıcılar depremden önceki ışık parlamalarını bunların HARP tarafından yapay olarak oluşturulduğunun kanıtı olarak gösterdi. Bazıları bunun NATO'nun kabulüne direndiği için Türkiye'yi cezalandırmak olduğunu iddia etti. Çok sayıda sosyal medya gönderisi HARP'ın fırtınalar ve sıcak hava dalgaları oluşturmak için kullanıldığını söyledi. Son zamanlarda bazıları yetkililerin insanların faaliyetlerini kısıtlayabilmesi ve hatta nüfusu azaltabilmesi için amacın iklim değişikliği yaratmak olduğunu ileri sürdü. 1985 yılında Soğuk Savaş'ın zirvesinde dosyalanan belge, teknolojinin füze veya uçak imhası veya hava değişikliği için kullanılabileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda HARP'tan gelen sinyallerin dünyayı vurabileceğini, iletişimi
ve gücü kesintiye uğratabileceğini ve hatta insanların sağlığına zarar verebileceğini iddia ediyor.